Merhaba arkadaşlar. 2022'de İstanbul'a taşındım ve 1,5 yıl yaşadım. Çok planım vardı ama bu büyük bir hataydı. Tanışmak değil, planım olması. Bak, ben İstanbul'a geldim hayatımın Excel tablosuyla. İstanbul baktı, iç çıktı ve sessizce bana çay yaptı. O böyle dedi. Tamam, sen plan yap, ben bakarım. Tamam o zaman. Hadi birlikte bakarız. Devam etmeden önce videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Çünkü izleyenlerin %98'i abone değil. Sizin desteğiniz benim için çok önemli. Devam edelim. Benim planım vardı. Deniz kenarında yürümek. Deniz yakın bir yere taşındım. Çok mutluydum. Haritaya baktım. Deniz 4 kilometre. 4 kilometre yakın değil mi? Sadece küçük bir yürüyüş. Ama İstanbul'da bu bayağı macera. Ben böyledim. Tamam. Her akşam denize gideceğim. Rüzgar yüzüme, gün batımı, turuncu renkler veya kırmızı renkler. Deniz sesi, huzur, çok romantik. Türk dizisi gibi. Ben kendimi gördüm. Elbise, rüzgar, boğaz. Ama 4 ay geçti. Denize bir kere gittim. Bu ben gittim değildi bu arada. Yolum düştü. Ben sadece kayboldum. Sonraki 1,5 yılda en fazla 10 kere gittim olabilir. Sonra bir şey daha öğrendim. Şehirde plaj yoktu. Deniz var ama plaj yok. Kumda oturmak yok. Şehir dışına gitmek lazım. Arabayla. Deniz 2 adım ama bu adımlar trafikte. Orada sen Türkçe öğreniyorsun, yaşlanıyorsun. 2 bölüm dizi izliyorsun bazen. Ben buna hazır değildim. Ve sonunda denize geldiğinizde orada 300 kişi oturuyor. Çay var, aile var, çekirdek var. İnsanlar konuşuyor. Ve herkes yavaş yavaş dinleniyor. Benim sevdiğim Türk pikniği. Ben dedim, tamam deniz yok, spor var. Bir planım vardı. Fit olmak. Her sabah işe giderken spor salonu yoktu. Hiç yok. Bir tane buldum. Ofisin ters yönünde. Dedim, tamam dışarıda koşarım o zaman. Haritaya baktım. Mükemmel rota. 5 kilometre. Düz. Ne unuttum? Evet, çok doğru. İstanbul'dayım. Yokuş var. Düz 5 kilometre ama gerçekte 12 kilometre. İlk dakika çok güzel. İkinci yokuş. Üçüncü başka yokuş. Dördüncü ben artık koşuyor muyum bilmiyorum. Sürüyorum, tırmanıyorum. Bir anda bir dede geliyor. Yavaş, terlikle beni geçti, hiç bakmadı bile. Neden? Çünkü artık kazandı. Hiç zorlanmadı bile. Bence sadece ekmek almaya gidiyordu. Ben sandım spor yapıyorum. İstanbul bana resmen parkur kurdu. Bir anda biri camdan bağırıyor. Bravo, koş, koş. Bu destek mi yoksa bağış mı bilmiyorum. Bu benim ilk ve son koşumdu. 3 ay sonra anladım. Plan çok kötüydü. Gardırobum değişti. Topuklu ayakkabılar öldü. 7 kilo geldi. Ben kilo aldım. Ama bu sadece ben değildim bu arada. Bir ekip işi. Ben, börek, iş arkadaşlar. Lena yemek yedin mi? Ben tabii evet. Onlar sayılmaz. Bu arada Türkiye'de hayır demeyi nasıl öğrendiğimi izleyebilirsiniz. Türkiye'de bir kural var gibi. 3 kere yemediysen yememişsin. Ama başka bir şey. Türk kadınları topuklu, çanta, çocuk dağa çıkıyorlar. Çok kolay. Ben baktım ve düşündüm. Bu resmen dağ komandosu. İstanbul beni besledi. Anne gibi. Sen hiç yemiyorsun diyen. Evet böyle. Planım vardı. Yatırım yapmak. Ben şimdi para biriktiririm. Finansal özgürlük, rahat hayat, seyahat. İstanbul dedi sen deneyim biriktirirsin.
Benim yatırım böyledi. Peynir alıyorum, bir hafta sonra değer kazanıyor. Bir ara düşündüm, liraya yatırım mı yapsam? Evet, çok kısa sürdü. Sonraki konu. Türkiye'de hava çok güzel. Planım vardı. Artık kalın giyinmemek. Güzel giyinmek. Elbise getirdim, topuklu ayakkabı. Düşündüm, sıcak ülke. Rahat olacak. 40 derece yokuşta topuklu yürürdün mü? Hayır. Doğru, asla yapma. Sen yürümüyor, sürünüyorsun. Topukla tutunuyorsun dağ keçisi gibi. Ama sık, ama sürünüyorsun. Yüz önemli. İçeride vasiyet yazıyorsun. Bir ay sonra spor ayakkabı. Topuklar dolapta. Evet, güzel ama yalnız. Bazen bakıyordum. Affet. İstanbul böyle istedi. Cevap yok. Ama yargılıyorlar. Türk kadınları topuklu, çanta, yokuş. Hiç zor değil gibi yürüyorlar. Nasıl yapıyorsunuz? Birine sordum. Alışıyorsun dedi. Niye? Acıya? Yer çekimine? Kader mi? Tamam. Sonuç ne? Sonuç deniz 10 kere, spor 20 kere olabilir. Yatırım anladınız. Topuklu yok, kilo var. Plan açısından başarısız. Ama hayat açısından ben çok mutluydum. Yeni ülke, çok güzel ve iyi insanlar. İlk yalnız taşınma. Bence şanslıydım, Türkiye'ydi. Dil bilmiyorsun. Sistem hiç anlamıyorsun. Ama yine de seni doyururlar. Üşüdün mü derler. Kilo almışsın, sana yakışmış derler. Bu planda yoktu. İstanbul ekledi. Kısmet. Ben plan yapmadım ama bir şekilde oldu. Eğer video hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi, yorum yazmayı ve hala abone değilseniz kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Ve devam edelim. İstanbul planlarımı yok etti. Ama bana hikayeler verdi. Ben bunu planlayamazdım. Çünkü eğer bilseydim belki gelmezdim. Ve bu büyük hata olurdu. Benim ilk öğrendiğim cümle çok açım. Yemek var mı? Oldu. Evet. Sadece sonra evet tamam abi geldi. Türkiye'de yemezsen insanlar üzülür. Yersen devam ederler. Yemeği reddedersen bu artık kişisel. Sizde de oldu mu? Plan yaptınız. Her şey bozuldu. Ama sonuç daha iyi oldu. Yorumlara yazın. Konuşalım. Sonuna kadar izleyenlere kompliman. Kilo almışsınız ama çok yakışmış. Görüşürüz.